Ne Yapsak'tan merhabalar. Bugün benim memleketimdeyiz, Söke'deyiz. Babamın küçük çiftliğindeyiz. Börtü, böcek, incir ağaçları, zeytin ağaçları, yerlerde kabaklar, arkamda asmalar, biberler, limonlar. Ne ararsanız var. Evet, burası Söke Ovası, Ege'nin en verimli ovalarından bir tanesi, en bereketli ovalarından bir tanesi. Bir taraftan da çok tarihi değere, tarihi öneme sahip alanlardan bir tanesi. Hemen arkamda sol tarafta Priyene Antik Kenti var. Buralara yolunuz düşerse, Millet'e giderken, Bodrum'a giderken Priyene Antik Kenti'ni görmediyseniz de görmenizi tavsiye ederim. Zaten bu bölgelerde ve bu bölgede, Ege'de ve Türkiye'nin aslında dört bir köşesinde pek çok antik kent var. Onları da zaten hepsini görmenizi tavsiye ediyorum. Ama benim memleketimin havası, suyu, ovası ayrı bir güzel, ayrı bir lezzetli diyebilirim. Bildiğiniz gibi zaten Didim'e, Bodrum'a giderken buralardan geçiyorsunuz. Evet, biraz memleket tanıtımından sonra hemen bu hafta ne yapsak diyenler için de İstanbul'da ve farklı şehirlerdeki etkinlik önerilerimizi de hızlıca sıralamak istiyorum. Evet, İstanbul'da 21 Eylül'de yeni duyurusu geldiği için, evet önümüzdeki hafta değil ama belki önden biletleri almak istersiniz. Artı bir Sunar Duman konseri var 21 Eylül'de. Biletix'te ve küçük çiftlik park gişelerinde Duman konserinin biletlerini bulabilirsiniz. Hemen ardından Urla'ya geçmek istiyorum. Urla'da O Gün Sanlısoy rüzgarı esecek diyorlar ve rock müziğinin efsanesi biliyorsunuz O Gün Sanlısoy. Birkaç sene önce ben de programda konuk etmiş ve çok da keyifli bir sohbet gerçekleştirmiştik kendisiyle. Hem rock müziği üzerine hem de çeşitli projeleri üzerine. Evet, İzmir'in gözdesi Urla uzun zamandır. Benim de çocukluğumun bir kısmı Urla'da geçti. Her yaz gittiğimiz çok da güzel bir kampımız vardı orada. Artık yok maalesef. Ama Urla'da artık Avlu Urla var. Avlu Urla'daki etkinlikleri yakından takip ediyoruz ve elimizden geldiği kadar da duyurmaya çalışıyoruz. O Gün Sanlısoy konserinin de Avlu Urla'da 8 Ağustos akşamında gerçekleşeceğini duyuralım. Avlu Urla'daki konserlerin gidişatını ve bundan sonra neler olacağını da zaten hem internet sitelerinde hem de sosyal medya adreslerinde bulabilirsiniz. Bunu da söyleyelim. Evet, hemen bundan sonra tekrar İstanbul'a dönmek istiyorum. İstanbul'da çok anlamlı bir konser var. Türk Blues Rock müziğinin efsanesi Yavuz Çetin'i anma üzerine aramızdan ayrılışının 24. yıl dönümü Yavuz Çetin'in ve Yavuz Çetin'i anmak üzerine bir konser düzenleniyor. İBB Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından ve İBB Orkestra ile birlikte 12 Ağustos Salı akşamı 21'de gerçekleşecek Yavuz Çetin'i anma konserinde kimler var? Ceylan Ertem, Hayko Cepkin, Kaan Tangöze, Melis Danışment, Nejat Yavaşoğulları, Akın Eldes ve Pentagram olacak. Evet, O Gün Sanlısoy'dan böylece Pentagram'a bağlamanın da güzel oldu böyle ikisi arka arkaya. Evet, 12 Ağustos Salı akşamı saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Yavuz Çetin'i anma konseri ve pek çok sanatçı da burada sahne alacak. Bence bu konser kaçmaz. Evet, bu konserlerden sonra bu hafta ajandayı birazcık hızlı ve daha kısa tutmak istiyorum. Çünkü oldukça uzun çekiyoruz bunları. Güneş de batmadan aslında ajandayı yetiştirmeye çalışıyorum. Bir taraftan da sineklerle bayağı iyi durumdayız ağaçların altında. Neyse ki o sinek kovucular var, yaşasın. Evet, bundan sonra konserlerden sonra hemen açık hava filmlerine geçmek istiyorum. Daha doğrusu açık hava sinemasına geçmek istiyorum. Pek çok yerde açık hava sinemaları devam ediyor. Her hafta söylüyorum. Yazın yapılacak aslında en güzel etkinlikler açık havada olanlar, açık hava konserleri, açık hava sinemaları gibi. Evet, Küçük Çiftlik Bahçe'de yaz sineması başlıyor. Küçük Çiftlik Bahçe ve Küçük Çiftlik Park pek çok konsere ev sahipliği, pek çok festivale ev sahipliği yaparken artık yavaş yavaş sinemaya da, filmlere de ev sahipliği yapmaya başlıyor ve açılış da Küçük Çiftlik Bahçe sinemasında, açılış da Bob Dylan filmiyle olacak. 12 Ağustos 11 Eylül tarihleri arasında Küçük Çiftlik Bahçe Sineması iyi bir seçkiyle bizlerle birlikte olacak. Dediğim gibi açılışta Bob Dylan tam bir bilinmez filmi 12 Ağustos'ta gösterilecek. 13 Ağustos'ta yönetmenliği ve senaristliğini Wes Anderson'ın üstlendiği stop motion animasyon filmi Köpek Adası var. 14 Ağustos'ta en iyi uluslararası film Oscar'ını kazanan Brezilya yapımı Hala Buradayım gösterilecek. 26 Ağustos'ta National Theatre Live Doktor Strangelove
filmi gösterilecek. 27 Ağustos'ta Tim Burton imzalı devam filmi Beter Böcek, Beter Böcek var. 28 Ağustos'ta yönetmen Özlem Çıngırlar'ın uzun metraj filmi Kayıtsız gösterimde olacak. Küçük Çiftlik Bahçe Sineması'nda ve programın son haftasında 9 Eylül'de Tolga Karaçelik imzalı kara komedi Psikoterapi, bir seri katil hakkında yazmaya karar veren yazarın sığ hikayesi, ki bu filmle ilgili röportajı da zaten Aysun Öz'de başka şeylerde geçtiğimiz aylarda izlemiştiniz. O yüzden o röportajı da tekrar izleyip bu filmi de izleyebilirsiniz. Ve 10 Eylül'de Hayao Miyazaki'nin çarpıcı animasyonu Rüzgarlı Vadi var ve 11 Eylül'de de başrolünde Brad Pitt'in yer aldığı gişe rekortmeni film F1 Küçük Çiftlik Bahçe Sineması'nda olacak. Dolayısıyla kaçırılmayacak filmleri aslında Küçük Çiftlik Bahçe'de izleyebileceğiz. Yani kaçırdıklarınızı yakalayabilir, izlemediklerinizi izleyebilirsiniz ya da tekrar izlemek istediklerinizi de bulabilirsiniz. Kapı açılış saati 19.30, film başlama saati ise tüm filmler için saat 21. Biletler de bu arada Biletix'ten ya da Küçük Çiftlik Park gişesinden temin edilebilir. Yazın yapılacak en iyi şey açık hava sinemaları dedim ama kapalı salonlarda da, o klimalı salonlarda da püfür püfür film izlemek mümkün. O da bence çok güzel bir alternatif. Yazın yapılabilecek sıcak havalarda sergi gezebilirsiniz, sinemaya gidebilirsiniz. Bunlar en iyi sanat aktiviteleri. O yüzden şimdi yavaş yavaş ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Sineması'nın film seçkisine gelmek istiyorum. Çünkü Beyoğlu Sineması'nda Beyoğlu'nda yaz temasıyla çok güzel filmler gösteriliyor. Yine biraz önce dedim ya, Küçük Çiftlik Bahçe'deki sinema filmleri için kaçırdıklarınızı izleyebilirsiniz ya da tekrar izlemek istediklerinizi. Bu da öyle bir seçki. Çok güzel filmler var. Neler var? Hadi bir bakalım. İBB Beyoğlu Sineması'nda. Üstelik bu filmler ücretsiz. Bunun da altını çizeyim. New York Times tarafından 21. yüzyılın en iyi filmi seçilen 4 Oscar ödüllü Parazit var. The Godfather serisi var. Matrix var. Sararmış Yapraklar, En Sevdiğim Pastam, İnanılmaz Aile gibi filmlerin de aralarında olduğu bir seçki bu. Bence tüm bu filmlere bir göz atın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya adreslerinden ve biletleri de bir an önce alın derim. İstanbul Senin uygulaması üzerinden ücretsiz biletlerinizi edinebilirsiniz. Eskiden gece sinemaları vardı biliyorsunuz. Ben çok severdim gece sinemaları. Gazetede işi bitirdikten sonra eğer seansı kaçırmadıysam gece sinemasını, gece film izlemeyi sinemada çok severdim. Fakat son zamanlarda tabii seyirci azlığı nedeniyle gece sinemaları pek çok sinemada kalktı. Bu tam aslında benim gibi gece sineması sevenler için yine İBB Beyoğlu Sineması'nda yaz ayları boyunca gece sineması kuşağı var. Ve bu ay Sean Levy'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Müzede Bir Gece üçlemesi 8 Ağustos Cuma akşamı arka arkaya seanslarla gösterilecek. Bu arada ben sürekli böyle orama burama vuruyorum çünkü sineklerle birlikte sunuyoruz aslında bu programı. O yüzden garipsemeyin lütfen. Bu filmlere de biraz önce dediğim gibi İstanbul Senin uygulaması üzerinden ücretsiz biletlere ulaşabilirsiniz. İstanbul'da açık hava sinemaları, pek çok açık hava sineması var. Birçok otelde de açık hava sineması kuruluyor. Çok güzel. Ben İstanbul'da geçenlerde CVK Bosphorus Otel'de bir açık hava sinemasına davet edilmiştim. Oraya gittim ve Whiplash vardı o akşam. Whiplash benim en sevdiğim filmlerden bir tanesidir. Caz severlerin de çok sevdiği filmlerden bir tane bence. Üstelik o bataristin çok sevdiği işini yapma hırsı ve başarıya ulaşma hırsı, ama bir taraftan da o yediği mobbingler falan, güzel bir hikaye. Whiplash'i izlediğim için CVK Bosphorus'ta mutluydum tekrar izlediğimi, ama açık havada İstanbul'un o sıcak havasından aslında bir nebze olsun kurtulduğum bir akşamdı. Şimdi devam ediyor CVK Bosphorus'ta film gibi akşamlar etkinliği ve saat 21'de başlıyor. Saat 21'de karşılama var. Daha sonra 21-15 gibi bir ödüllü sinema bilgi yarışması düzenleniyor ve güzel de armağanları var bu arada. Ve sorular da o kadar zor değil, yani o ödülleri kazanabilirsiniz. 21.40'da da film nasıl izlenir diye bir anlatı var ve bu sinema akşamlarının küratörü de Cenk Caner. Cenk Caner'in koordinatörlüğünde ve onun sunumuyla gerçekleşiyor tüm bu aktiviteler. Yani ödüllü sinema bilgi yarışması da onunla birlikte yapılıyor. Daha sonra film nasıl izlenir başlıklı bir
söyleşi de, daha doğrusu kendisinin çeşitli izlenecek filmle ilgili aktarımları oluyor. Orası da çok kıymetli ve daha sonra da film başlıyor. Bakın bugünden itibaren CVK Bosphorus'ta hangi filmler olacak? Film gibi akşamlar etkinliğinde. 12 Ağustos'ta Sea of Angels, 19 Ağustos'ta Before Sunrise ve 26 Ağustos'ta da Eternal Sunshine of the Spotless Mind var. Evet, güzel bir etkinlik. Hani öncesinde yapılan çeşitli aktiviteler, bilgi yarışmaları ve kazandığınız ödüllerle, ki hani masajlar, kahvaltılar, brunchlar güzel. Filmden önce sinema severlerle, daha doğrusu sinefillerle birlikte olmak ve film izlemek keyifli. Katıldığım için biliyorum. O yüzden rahatlıkla böyle bir sinema meraklısıysanız bu tip aktiviteler güzel. Aslında şimdi bir iki duyuruyla devam etmek istiyorum. Daha doğrusu açık çağrıyla devam etmek istiyorum. İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği, yani İFSAK 2025-26 sezon açılış sergisi için 18-28 yaş arası genç fotoğraf sanatçıların eserlerini paylaşmaya davet ediyor. Doğa, portre, sokak hikayeleri, belgesel projeler, stüdyo çekimleri ile kavramsal ve deneysel çalışmalar dahil olmak üzere her türden üretimle başvuruda bulunabilecek katılımcılar ve son başvuru tarihi 1 Eylül 2025. Ve seçilen sanatçıların eserleri bu sezonun açılış sergisi kapsamında İFSAK Galeri'de gerçekleşecek. 4 Ekim'de başlayacak, sergide sergilenecek. Başvurularınızı da ifsak.org.tr adresinden yapabilirsiniz. Ve şimdiki açık çağrıda Paris Cité International des Arts Türkiye Atölyesi Misafir Sanatçı programında yeni bir dönem başlıyor ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Paris'in en köklü sanat kurumlarından Paris Cité International des Arts'taki Türkiye Atölyesi 2026 yılından itibaren görsel sanatçıların yanı sıra müzisyen ve edebiyatçıları da ağırlayacak. Evet, güzel haber. Ve programa son başvuru tarihi 2 Ekim 2025 ve dolayısıyla Türkiye'den sanatçılara da 3'er aylık periyotlarla yaşama ve çalışma fırsatı sunan Paris Cité International des Arts Türkiye Atölyesi ile yeni döneminde görsel sanatlar, deneysel film, tasarım, performans sanatı, müzik ve edebiyat gibi çeşitli disiplinlerde kültür sanat üreticilerine açık olacak. 2026 yılında programda yer almak isteyen sanatçılar 2 Ekim 2025 saat 17'ye kadar çevrim içi başvuru formunu doldurmaları gerekiyor ve başvuruların sonuçları İKSV web sitesi iksv.org ve İKSV sosyal medya hesaplarından duyurulacakmış. Böylece hem İFSAK'tan hem de İKSV'den 2 duyuru yapmış olduk genç sanatçılarımız için. Bu hafta mailbox'ıma düşen güzel bir haberi de paylaşmak istiyorum. Daha vakit var ama Mardin'de gerçekleştirilecek bir sergi bu. Ve Mardin'in kültür sanat hayatına her yıl pek çok sergi katılıyor ve pek çok etkinlik de gerçekleştiriliyor. Çok sevindirici bir şey bu. Ülkenin o bölgesinde, Mardin gibi kadim bir şehirde bu kadar kültür sanat hayatının giderek gelişmesi hepimizi çok mutlu ediyor. Ben de özellikle Sabancı Müzesi oradayken bir ara 6 ayda bir sergi açılırdı ve giderdim ama şimdi farklı merkezlerde sergiler açılmaya devam ediyor. Ne kadar güzel. Ve Bor Sanat ve Exit işbirliği ile Maya adlı sergi 11 Ekim'de Mardin'de ziyarete açılacakmış. Buna çok mutlu oldum. Beral Madra, Ebru Nalan Sülüm ve Misem Can Mutlu'nun danışmanlığında yürütülen konuk sanatçı programının üretimleri Maya başlıklı sergide 11 Ekim 2025 ve 26 Ocak 2026 tarihleri arasında Mardin'de sergilenecekmiş. Ne kadar güzel. Bununla ilgili ayrıntılı bilgileri zaten önümüzdeki haftalarda tekrar paylaşırız. Bu arada tekrar hatırlatmak gerekirse geçen haftalarda bahsetmiştim ama Türkiye'nin Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı İstanbul Contemporary 24-28 Eylül tarihlerinde yine Akbank sponsorluğunda 20. edisyonuyla bizimle birlikte olacak. Bu 20. edisyonun da şöyle bir özelliği var. Amerika'daki çağdaş sanat alanına yön veren galerileri ve sanat profesyonellerini 2 gün sürecek Focus Amerika programı kapsamında sanatseverlerle bir araya getirecek. Brooklyn Müzesi, Guggenheim Müzesi, MoMA, Metropolitan Sanat Müzesi gibi önemli sanat kurumlarının özel koleksiyonları ve çalışanları, danışmanları, küratörleri de bizimle birlikte olacak. Bu da çok güzel bir haber bir taraftan da. Ve hemen
Ben Contemporary'den Adra Fest'e geçmek istiyorum ve Adra Fest'te de artık yavaş yavaş programı kapatmak istiyorum. Çünkü hava da gittikçe kararıyor. Sinekler de beni yiyor bu arada. Evet, Adra Fest bu yıl 3. kez gerçekleşecek ve kültürler arası temasıyla tarih, müzik ve kültürel çeşitliliği aynı sahnede buluşturacakmış. Balıkesir ilinde Körfez'deki 5 ilçede 36 sanatçı, 40 paydaş ve 10 günde 11 oda müziği konseri 3-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen bu festival kapsamında çalışmalarını ve gösterimlerini gerçekleştirecek. Bu da oldukça geniş kapsamlı bir festival olduğunu gösteriyor. Yakaladığınız yerden 12 Ağustos'a kadar da Adra Fest'i takip edebilirsiniz. Evet, bu haftalık ne yapsak da söyleyeceklerim bu kadar. Elbette daha pek çok etkinlik var. Ama önümüzdeki hafta tekrar ne yapsak da herhalde İstanbul'da olurum diye düşünüyorum önümüzdeki hafta. Şimdilik öyle görünüyor ama her an her yerden, dünyanın herhangi bir noktasından bir sanat etkinliğinde beni bulabilirsiniz. Bu hafta Aydın Söke'de babamın çiftliğinden seslendim. Önümüzdeki hafta İstanbul'da buluşmak üzere. Tabii ki beğenmeyi, yorum yapmayı ve önerilerinizi sunmayı unutmayın lütfen. Benden bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir ne yapsak da buluşmak üzere. Hoşça kalın.